Arkadaşlar merhaba. Kitap müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Hayvan Çiftliği adlı kitabımızın 3. müzakeresini gerçekleştireceğiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bu konudaki çalışmalarımıza desteğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde hayvanlar çiftlikteki yönetimi ele geçirmişler. 7 maddelik bir anayasa hazırlamışlar ve artık çiftlikteki bütün işlere kendileri bakmaya başlamışlardı. Ve bu süreçte en zorlu iş ise hasat süreciydi. Hasatta çok zorlanıyorlardı. Neden? Çünkü insanlara uygun olarak tasarlanan aletleri kullanamadıklarından hasat süreci onlar için çok daha zorlu ve meşakkatli geçiyordu. Bu süreçte domuzların akıl vermesi ve Boxer ve Clover adlı atların da fiziksel gücü sayesinde hasat sürecini başarmaları mümkün olmuştu. Aslında verimli ve bereketli bir yıldı. Bunun yanında da diğer hayvanların da her türlü yardımı, desteği hiç çekinmeden ortaya koymaları da etkiliydi. Çünkü artık Bay Jones'un gıdım gıdım verdiği şeylere tahammül etmek zorunda değillerdi. Kendileri kazanıp kendileri tüketiyorlardı. Bu da onlara büyük bir huzur ve mutluluk veriyordu. Aslında işten kaytaranlar da yok değildi. Bunlar arasında Molly vardı. Molly sabah erken kalkmakta zorlanıyordu. İş sürecinde toynağına giren bir şeyi bahane ederek işi bırakıp gidebiliyordu. Ayrıca kedi yine sabahleyin iş zamanı ortadan kaybolup akşam yemek vakti ortaya çıkıyordu. İnatçı eşeğimiz Benjamin ise yine hiç sakin sakin çalışıp ne aşırı gayret gösterip ne de tembellik edip işine devam ediyordu. Bay Jones'tan sonraki durum kendisine sorulduğunda ise kaçamak cevaplar veriyor. Hiç ölmüş eşek gördünüz mü? Eşekler uzun yaşar şeklinde bir cevapla bunları geçiştiriyordu. Aslında burada Benjamin kendi tecrübesini ve ileride olabilecekleri de herhalde öngörerek bu cevabı veriyordu. Pazarları çalışılmıyordu. Her günkünden 1 saat geç yapılan kahvaltıdan sonra göndere bayrak çekilerek gün başlıyordu. Ve Snowball'un tasarladığı bayrakta yeşil zemin İngiltere'nin çayırlarını ve boynuz ve toynak ise insan soyunun bir daha geri gelmemek üzere çiftlikten kovulduğuna işaret ediyordu. Toplantıda bir sonraki haftanın işleri konuşuluyor ve hayvanlar oy kullanıyorlardı. Aslında tüm hayvanlar oy kullanmasını biliyorlardı fakat karar verme noktasında tüm hayvanlar tercihte bulunmakta zorlanıyorlardı. Özellikle Snowball ve Napolyon arasında çıkan tartışmalar da toplantının gündemini işgal ediyordu. Domuzlar koşum takımlarının durduğu odayı karargah edilmişlerdi. Akşamları burada çiftlik evinden getirmiş oldukları kitaplardan nalbantlık, marangozluk gibi gerekli uğraşları öğrenmeye çalışıyor ve bunları diğer hayvanlara öğretmeye çalışıyorlardı. Snowball özellikle hayvan kurulları oluşturarak bir takım eğitimler vermeye çalışıyordu. Ve burada okuma yazma sınıflarının yanı sıra yumurta üretim kurulu, inekler için temiz kuyruklar birliği, sıçanlar ve tavşanların evcilleştirilmesi için yabanıl yoldaşlar yeniden eğitimi gibi kurullar oluşturup bunlarla ilgili çalışmalara başlamıştı. Fakat bu kurullardan, bu çalışmalardan istediği şeyi de elde edememişti. Yaban hayvanlarına verilen eğitim sonrası yaban hayvanları kendilerine gösterilen hoşgörüyü suistimal ediyor ve eski hallerine dönüyorlardı. Kedi bir gün bir serçeye gelsene artık yoldaşız, pençemin içine gelebilirsin şeklinde onları avlamaya çalışıyor. Fakat serçeler de tabii buna inanmıyorlardı ve aslında tabiatın ilkeleri kendi içerisinde ilerlemeye devam ediyordu. Domuzların okuma yazması kusursuzdu. Köpekler okumayı çok iyi öğrenmişler. Gel gör ki 7 emirden başka bir şey okudukları da yoktu. Keçi Muriel'in okuması köpeklerden de iyiydi. Bazı akşamlar çöplükte bulduğu gazete parçalarını da okuyordu. Özellikle atlar okuma yazmada zorlanıyorlardı. Boxer harfleri öğrenmekte dahi çok zorlanmıştı. Çiftlikteki diğer hayvanlar ise A harfini öğrenmekte bile çok zorlanmışlardı. 7 emiri okuma noktasında da birçok hayvan geride kalmıştı. Bu aslında Snowball'u düşündürüyor ve buna bir çözüm bulunması gerektiğini ortaya koyuyordu. Çözüm 7 emrin belli bir ilkeye indirgenmesinden oluşuyordu. Ve bu da 4 ayak iyi, 2 ayak kötü şeklinde ifade edilebilirdi. Bu sırada kuşlar kendilerinin 2 ayaklı olduğunu düşünerek buna itiraz ettiler. Fakat Snowball buna bir cevap ortaya koymaya çalıştı. Buna göre kuşlar devinim içindir, insan eli ise kötülükleri ortaya koymak içindir. Ondan dolayı kuşlar da 4 ayaklı olarak sayılmalıdır şeklinde bir ara çözüm uygulamaya çalıştı. Aslında bu birçok hayvanın hoşuna gitmişti. 4 ayak iyi, 2 ayak kötü şeklinde bunu sürekli olarak tekrar ediyorlar ve çayırda uzanırken dahi bunları ifade etmeye çalışıyorlardı. Napolyon ise Snowball'un eğitim kurullarıyla hiç ilgilenmiyordu. Gençlerin eğitiminin yetişkinlerin eğitiminden daha önemli olduğunu düşünüyordu. Bu sırada Jessie ve Bluebell yavrulamışlardı. Bu yavruları
Napolyon aldı ve koşum takımlarının olduğu odaya kapatarak eğitimlerini kendisinin üstleneceğini söyledi. Diğer hayvanlar da ileriki aşamada bu hayvanların varlığını dahi unutacaklardı. İşte hasat da bir taraftan toplanıyordu. Hatırlayacağınız üzere önceki süreçte sütlerin nereye gideceği sorulmuştu. Sütler domuzların lapasına karıştırarak domuzlara veriliyordu. Ve elmalar ne olacak? Şimdi de bu soru ortadaydı. Elmalar yavaş yavaş ağaçların diplerine düşmeye başlamıştı. Bütün hayvanlar bu elmaların eşit bir şekilde dağıtılacağını düşünüyorlardı. Fakat durum öyle olmadı. Elmaların koşum takımlarının olduğu odaya, yani domuzlara teslim edilmesi gerektiği söylenmişti. Ve hayvanların ikinci zihin karışıklığı da burada ortaya çıktı. Tabii bu zihin karışıklığını ortadan giderecek olan ise iyi bir hatip olan Schuyler'dı. Schuyler söze şöyle başladı. Yoldaşlar, umarım biz domuzların bunu bencilliğimizden, ayrıcalık düşkünlüğümüzden yaptığını düşünmüyorsunuzdur. Aslında çoğumuz süt ve elmadan hoşlanmayız. Ben de hoşlanmam. Bu elmalara el koymamızın tek bir amacı var. O da sağlığımızı korumak. Sütte ve elmada domuzların sağlığı açısından kesinlikle gerekli olan bazı maddeler var. Bilim bunu kanıtlamıştır. Yoldaşlar, biz domuzlar düşün emekçisiyiz. Sizin için haklediyoruz. Bu çiftliğin tüm yönetim ve düzeninden biz sorumluyuz. Gecemizi gündüzümüze katarak sizin sağlığınızı koruyoruz. Bu sütleri sizin uğrunuza içiyoruz. Bu elmaları sizin uğrunuza yiyoruz. Biz domuzlar görevimizi gereğince yerine getiremezsek ne olur? Ne olur biliyor musunuz? Bay Jones geri döner. Hanginiz Bay Jones'un geri dönmesini ister? Tabii hayvanlar istemeyiz. Biz Bay Jones'un geri dönmesini istemeyiz diyerek domuzların yaptığını makul bir hale getiriyorlardı. Burada hayvanların tek istediği Bay Jones'un geri dönmemesiydi. Peki Bay Jones geri dönmüyordu ama Bay Jones'un zihniyeti geri mi dönüyordu acaba? Ya da Bay Jones'un zihniyetini geri döndüren şey neydi? Hayvanlar kendileri için ortak olarak tasarlanan şeylerden niçin feragat ediyorlardı? Acaba insanlar da bu şekilde kendileri için eşit olması gereken şeylerden feragat edebiliyorlar mı arkadaşlar? Bunları da müzakere kısmında yorum bölümüne atarsanız ileriki bölümlerde sizlerle beraber paylaşabiliriz, müzakere edebiliriz. Bugünkü bölümü de burada bitiriyorum. Hepinize ilginiz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.